Bizim Ali kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Paris'teyiz. Önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuz 4 ay sonra tekrardan sokak müziği yapmaya başlamıştım. Oradan birazcık yolumuzu bulduk. Ve ucuz uçak bileti denk geldi. 26 euroya tek gün Paris'e gidiş bileti bulduk. Dedik bir Paris yapalım. Şu anda Louvre Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Ama önce kısaca bir özet geçeyim. Şimdi Paris Orly Havalimanı'na indik biz. Havalimanından havalimanı otobüsleri var. Biz 9,5 euroya aldık bileti. Ama bir arkadaşım 7,5 euro olduğunu söylemişti. Gece olduğu için fiyat biraz daha pahalı olmuş olabilir. Onun dışında metro ve otobüs biletleri 1,90. Ve her yere, neredeyse her yere metro var. O yüzden çok güzel. Evet, şimdi ufak bir parantez açayım arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz Paris çok pahalı. O yüzden kahvaltı için kafeleri tercih etmeyin. Yani 2 kruvasan bir kahveye 15 euro vermek istemiyorsanız o gördüğünüz ulan ne güzel kafe be dediğiniz yerlerden uzak durun. Ben ne yaptım? Gittim en yakındaki süpermarkete. 2 tane soğuk sandviç aldım. Toplam 3 euro 40 sente mevzuyu kapattık. Gayet de tokum. Yani onun dışında pastanelere gidebilirsiniz. İlla kruvasan yiyecekseniz daha ucuz. Ama tabii merkeze yakın her yer çok pahalı ya burada. Yapacak bir şey yok. Bu da Paris'in cilvesi. Evet, şu anda Louvre Müzesi'ndeyiz arkadaşlar. Girmek yine nasip olmadı. Aşırı uzun bir kuyruk var. Ya buraya girmek istiyorsanız sabah en azından bir 8'de burada olmak lazım. Louvre Müzesi dünyanın en büyük müzesidir arkadaşlar. Büyüklüğünü şöyle anlatalım. Eğer ki her sanat eserine 30 saniye ayırırsanız bütün eserleri görmeniz tam 200 gün alacaktır. Dünyanın belki de en meşhur tablosu olan Mona Lisa bu müzede sergilenmektedir. Tabii gidip görmek çok isterdim ama açıkçası hava 36 dereceyken o kadar da sanat aşkıyla yanmadığımı fark ettim. Girişler 15 euro. Eğer bir Avrupa ülkesinde oturma izniniz varsa ve 18-26 yaş arasındaysanız girişler bedava. Bu müzeyi ziyaret etmek istiyorsanız mutlaka erkenden orada olun arkadaşlar. Yani her dakika Paris güzellemesi yapmak istemiyorum arkadaşlar ama vallahi çok güzel şehir ya. Böyle her köşenin, her sokağın fotoğrafını çekmek istiyorsunuz. Her kafeye oturmak istiyorsunuz. Ama tabii hiçbirine oturamıyorsunuz. Çok pahalı. Bilmiyorum, illa ki sevmeyenin de vardır ama bana çok hitap eden bir şehir. Ufak bir kayıntı yaptık arkadaşlar. Bir tatlı yedik ayıptır söylemesi. Şirin bir kafede. Hesap 27 euro geldi. Bir tane waffle, bir tane americano, bir tane portakal suyu. Yapacak bir şey yok, ne yapalım. Evet, kaldığımız otele geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü kameranın şarjı bitmek üzereydi. Ve biz de kabloyu unutmuş bulunduk. Ama iyi oldu çünkü öyle böyle bir sıcak yok. Ve bu kardeşiniz ne yaptı? Sadece bir tane kot pantolonla Paris'e geldi. Şimdi kaldığım otelden bahsedeyim birazcık. Şanzelize Caddesi'ne böyle 15-20 dakika mesafe, yürüme mesafesindeyiz. Gecelik 50 euro. Ki Paris için çok iyi bir fiyat bu arkadaşlar. Metronun dibinde mi? Yok, metronun dibinde mi? Ya ulaşım olanaklarına, gerçi burada nereye gidersen git ulaşım olanaklarına yakınsın ya. Ulaşım sistemi çok iyi. O yüzden istediğiniz yerde kalabilirsiniz. Sadece muhite dikkat edin. Çünkü bazı bölgeler tehlikeliymiş. Özellikle tren istasyonuna yakın bölgeler. Şu anda Şanzelize Caddesi'ndeyiz. Burası Fransa'nın en meşhur bulvarı. Lüks mekanların, lüks mağazaların yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleri bakımından da çok zengin bir cadde arkadaşlar. Benim izlenimlerim şöyle.
Açık söyleyeyim. Eğer ki arkadaşım demeseydi ki burası Şanzelize, ben demezdim yani. Oo ne kadar mükemmel bir cadde. Ha tabii belki de maddi durumumuz yetmiyordur yani buranın güzelliğini anlamaya, bilmiyorum. Bu caddenin sonunda Zafer Takı bulunuyor arkadaşlar. Onu da görüp hayırlısıyla tüm turistik vazifelerimizi yerine getirmiş olmayacağız. Oradan Eyfel'e geçeceğiz. Arkadaşlar şu anda karşımda sokak müzisyenleri var. Ben de klarnetimle onlara katılmak için katılabilir miyim diye soracağım. Bakalım. Çok güzeldi, inanılmaz zevk aldım. Kemancı ablamız harika, akordeoncu abimiz de çok iyi. Vallahi güzel bir hatıra oldu. Evet, bu arada Zafer Takı'na gelmiş bulunmaktayız. Evet, bu yapının inşaatına Napolyon'un bir zaferi sonrasında Napolyon'un talimatıyla başlanıyor arkadaşlar. Bir rivayete göre Napolyon düğününde bu yapının altından geçmek istiyormuş. Tabi hem zafer hem de herhalde birazcık yengeye şov maksatlı. Şimdi bu meydan, Paris'teki neredeyse bütün yollar bu meydana bağlanıyor arkadaşlar. 6'sı ana yol olmak üzere toplam 12 adet yol şu anda görmüş olduğumuz bu meydana bağlanıyor. Ve Paris'teki trafik kazalarının çoğu bu meydanda gerçekleşiyor. Bu yapının ortasında hiç sönmeyen bir ateş bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bu ateş 1923 yılında savaşlarda hayatını kaybeden askerler anısına yakılmıştır. Ve 1998 yılına kadar hiç sönmeden yanmaya devam etmiştir. 1998 yılında arkadaşlar bir Meksikalı vatandaş, affedersiniz, idrarını yapmak suretiyle bu ateşi söndürmüştür. Bunun sebebi ise Fransa'nın Brezilya'yı yenip şampiyon olmasıymış. Yani Allah akıl fikir versin, ne diyelim. Bu kritik bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Onun işte çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Muazzam. Buradan da artık yavaş yavaş Eyfel'e doğru geçelim ya. Evet arkadaşlar, Eyfel Kulesi'nin hemen yanında kısa süreliğine Ferrari kiralama hizmeti veriyorlar. Ferrari ve Lamborghini. Şehir etrafında bir tur yaklaşık yarım saat sürüyor. 130 euroymuş. Bir deneyeceğiz bakalım. Yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. This way, right? Go straight. Arkadaşlar şu an buna inanamıyorum gerçekten. Ya sadece Venedik'te sokak müziği yaparak gelip Ferrari sürebiliyorsunuz ya. Böyle bir şey var mı? Şu an var ya, yani yeni oyuncak alınmış bir çocuk gibiyim. Straight. Turn, I'll go straight. We're gonna first to the ATM. Kaderde bu da varmış be. Yalnız bu Ferrari'nin turbosu patlak galiba. Sanki kaç tane Ferrari sürdün değil mi? Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Time with no. Yani ya onların para birimine göre çok ucuz ya. 130 euroya Ferrari sürüyorsun. Biz tabii 500 euroya benzinli, arka camları manuel araba kiralıyoruz. Kader, ne yapacaksın? Yanımda para yoktu, para çekmeye gidiyorum şimdi. Gidiyorum. Bastı mı gidiyor?
Left. Yes. Şurada bir anlamayalım mı ya? Burada bir anlamak lazım birader. So this is the military museum. Military You museum. know Napoleon Bonaparte? Yeah. He's buried in this place. Under the golden roof, his tomb is inside. Napolyon'un naaşı karşımızda görmüş olduğunuz binanın içindeymiş. Real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot. Evet arkadaşlar, videonun son kısmı istediğim gibi olmadığı için videoyu burada kesiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu video birazcık gecikti. Kusura bakmayın. Her hafta videolarımız gelmeye devam edecek. Like atan barınaklarınızdan öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.